Bu güzel arkadaşlar. Minimum yarım kilo bir balık. Daha da büyük olabilir bana doğru yüzüyorsa. Şöyle bir ışık yakayım daha güzel görün. Bu takımı size göstereceğim arkadaşlar. Turnuvalarda da Melanur için kullandığım takım aslında. Evet arkadaşlar, Melanur takımı çalışıyor gördüğünüz gibi. Üst köstek. Aynen bak tam dediğim gibi iri bir Melanur. Evet arkadaşlar yine böyle yani 300 gram ile yarım kilo arası kocaman bir trakonya. Harika oldu arkadaşlar. Tam çocukluğumdaki gibi. Arkadaşlar içimden geldi. Alınabilir bir boy çupra aslında. Ama bugün bayram şerefine ben bunu salıyorum. Evet dostlar, Ege Kamp Rotası serisinde ikinci kamptayız. Kalp Koyu dediğimiz bir yer burası. Haritada soğuk su plajı olarak geçiyor. Daha önce burada kamp yapıp çok güzel balıklar tutmuştum. Onları eski videolarımda bulabilirsiniz. Şimdi yine geldim. Bir bayram tatili. Hepinizin bayramını kutlarım. Videoyu izlediğinizde geçmiş olacak. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ama ben bu videoyu çekerken bayram olacak. Hatta kurban eti kavurması yapmayı planlıyorum. Şimdi yavaş yavaş kuruyorum. Hava da güzel. Yarın biraz rüzgar karşıdan esecek. Bakalım ne gösterecek. Göreceğiz hepsini. Seri devam ediyor. İkinci kampımızdayız. Daha 7 tane kamp var. İzlemeye devam edin. Çok güzel kamplar olacak. Çok güzel yemekler yapacağım. Kısmetse çok güzel balıklar da tutacağım. İleri almadan izleyin. Eminim çok güzel balıklar olacak. Burası beni hiç üzmedi. Hep böyle çok iyi balıklar aldım. Yine çabalayacağım. Saat 6 akşam suyu gibi takımları kurup atayım. Bakalım nasibimiz varsa alırız. Her zamanki takımlarımı kullanıyorum. Shimano Aero Technium kamış ve Shimano Aero Technium makinalar. Zaten geçen videoda size anlatmıştım. Saat 8'e geldi. Oltaları daha yeni atabiliyorum. Arabayla ilgili bir şeylerle uğraşmak zorunda kaldım. Geç kaldık biraz aslında. Burası gündüz güzel balık yapıyor ama nasip bakalım, deneyeceğiz.
Daha önce burada olta attığımda balık aldığım yerlere atacağım. Bakalım, nasip. Direkt vurdu. Daha yere düşerken vurdu yani. Hala vuruyor. Neyse. Tam güneş batarken çok güzel bir saatte attık. Umarım balık da olur. Balık vurdu. Demliğimin altını getirmeyi unutmuşum. Sadece bitki çayı yapacağım. Onun için zaten bu yeter. Çok güzel balık vurdu bu arada ama emin değilim üstünde mi. Suyum kaynarken ben de ne içeceğime bir karar vereyim. O arada oltaya da bakacağım. Bu güzel arkadaşlar. Minimum yarım kilo bir balık. Daha da büyük olabilir bana doğru yüzüyorsa. Birazdan anlarız. Evet. Trofe trakonyalarımız başladı arkadaşlar. Bu yaz Ege'de denize girerken çok dikkat edin. Çok fazla trakonya tutuyorum. Yine kocaman bir trakonya. Daha büyüklerini de tuttum. Büyük ihtimalle bir balık aldık evet üstünde. Dur bakayım. Oh! Zor kalktı. Oo, güzel basıyor. Çupra gibi basıyor. Trakonya'yı saymazsak siftah. Melanur olabilir bu. Yok. Karagöz ama güzel boy bir karagöz. Alınır bir boy karagöz yani. Şöyle bir ışık yakayım daha güzel görün. Şöyle arkada gün batımıyla. Siftah. Oo, bu çok boşlamış. Bunda kesin balık var. Evet var bir şey onda. Yine sağ taraf çalışacak galiba. Ama soldan da çok güzel balık almıştım iri. Yine üst yüzen boncuk. Yine karagöz olabilir. Yok bu sefer hedef balığım melanur. Bu takımı size göstereceğim arkadaşlar. Turnuvalarda da melanur için kullandığım takım aslında. Üstte uzun köstek, yüzen boncuk, yeşil bir yüzen boncuk tercih ettim. Hedef melanurdu. Melanur geldi. Çok da güzel boy bir melanur.
Evet arkadaşlar, saat 11.30 oldu. Vuruş yok. Benim geçen bayram videomu izleyenler bilirler zaten burada. Aynı şey olmuştu. Akşam suyu böyle balık aldım. Ondan sonra hava kararınca balık kesmişti. Ben de erken yatmıştım. Yine aynı şeyi yapacağım. Çok geç saate kadar uğraşmayacağım. Şimdi yatarım, saat 4-5 gibi kalkarım. Geçen geldiğimde burada kampta 4 ile 9 arası çok güzel balık aldım sabah. Onun için şimdilik bana iyi geceler. Sabah hava aydınlanırken görüşürüz. Evet dostlar, sabah 4.30. Oltalar sudaydı, uyandım. Şu ortadakine çok iyi bir vuruş gelmiş. Evet, bunda bir şey var. Üst köstekte Çin kurdu vardı. Ona geldi. Aynen, güzel bir melanur. Evet arkadaşlar, melanur takımı çalışıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel boy bir melanur. Böyle gezdire gezdire geliyor bakalım. Melanur yine muhtemelen. Diğer oltaya takmadan. Yo, bu neymiş? Gopez. Evet arkadaşlar. Gopez. Ufak bir boy, bunu salacağım. Hava aydınlanıyor, gün ağrıyor. Ben de çalışmaya devam ediyorum. Saat 5.30 ve vuruş geldi gördüğünüz gibi. Hemen kamerayı yerleştiriyorum. Büyük ihtimalle balık üstünde. Kesin yine gopez bu ya. Daha ağır vurdu gerçi bir gopeze göre ama. Oo. Yok, bu gopezden büyük bir şey arkadaşlar. Üst köstek. Aynen, bak tam dediğim gibi iri bir melanur. Dediğim gibi bu takımı size göstereceğim. Yeşil boncuk melanuru alıyor gördüğünüz gibi. Çin kurdu yine. Sülünezle de aldı ama çok fark etmedi yani. Evet, sabah kendime bir Nescafe yapayım. Kendimize geliriz. Sanki şu ortadakinde de böyle bir hareketlenme var ama bunu çekelim. Epeydir yemini tazelememiştim bunun, bir bakayım, belki yengeç takarım hatta. Şu an elimdeki en taze yem yengeç ve Çin kurdu. Sülünezler çok kötü çıktı. Evet, bir balık var üstünde. Çok acayip komik bir balık ama ya. Evet arkadaşlar. Ay. Gelen çatal kuyruğa bakın. Hemen salıyorum bunu. Ufacık, iğne kadar. Hadi. Gitti serseri. Bu güzel bir balık. Ota takmazsak güzel geliyor. Su üstü yapamadım hala yani. Küçük bir balık değil. Ve sola doğru şu an yüzüyor. Yani oltayı gezdirecek boyutta bir balık. Bakalım ne geliyor. Oh, şimdi kafa atmaya başladı. Evet, tabii ki trofe bir trakonya daha. Evet arkadaşlar, yine böyle yani 300 gram ile yarım kilo arası
Kocaman bir trakonya. İğneyi de yutmuş. Bakalım nasıl salacağız. Evet sevgili dostlarım, aslında bugün çok basit bir yemek yapacağım. Yani bu bir yemek tarifi değil. Sadece ben yiyeceğim yemeği yapıyorum. Sizle de paylaşıyorum. Yani bunu bir ukalalık yemek tarifi olarak görmenizi çok istemiyorum. Ama hani her şeyi kendi tarzımızla yapıyoruz ya da annemizden babamızdan gördüğümüz gibi yapıyoruz ya. Hani belki ilham verebilir. Bugün de Kurban Bayramı ve genelde Kurban Bayramı'nda benim ailemde kurbanlar kesilir, dağıtılacaklar dağıtılır. Kalanıyla da bir kurban kavurma yapılır. Belki hani her yerde yapılmayan farkı şu: hani kurban kavurmanın içine böbrek, ciğer vesaire gibi şeyler de koyarız ve birlikte kavururuz. Çok hoşuma gider, bana çocukluğumu da hatırlatır. Bugün ona benzer bir şey yapacağım ama sadece böbrek kullanacağım. Böbrek ve kuşbaşı etle güzel bir kurban kavurma yapacağım. Umarım siz de beğenirsiniz ya da denersiniz, tadı hoşunuza gider. Ben şimdi dediğim gibi bazı malzemeleri önceden hazırlayacağım. Sonra da yemeği yapacağım. Çok az bir şey sıvı yağ döküyorum. Hani saçı yağlamak için. Çok fazla yağa ihtiyacımız yok çünkü böbrek kullanacağım ve böbrek zaten çok yağlı. Şimdi böbrekleri koyuyorum. Şimdi böbreğin yağları iyice eriyecek. Şimdi de eti koyuyorum. Böbrek çok yağlı olduğu için eti olabildiğince yağsız seçtim. İkisi birbirini dengeleyecek. Normalde tamamen yağsız bir eti de koyarsam tadı çok güzel olmaz. Bak tekrar. Tuz atıyoruz. Tabii ki olmazsa olmaz. Ve taze çekilmiş karabiber. Bunun taze çekilmesi çok önemli. Böyle hazır toz aldığınızda hiç bu tat olmuyor. Bol bol karabiber. Buna en çok yakışan şey. Şimdi güzelce karıştıralım. Biz bunu çocukluğumda kurbanda da hafif kahvaltı gibi yerdik aslında. Çünkü çok erken kalkılır. Sabah namazından sonra kurbanlar kesilir. Kahvaltıda da bu kavurma yenirdi. Burada da biraz öyle gibi bir şey olacak yani. Eğer böyle yemekler yapmayı seviyorsanız, kavurma türü, sote türü, aygaz çok amaçlı süper ocak bunun için ideal. Hem normal yemeklerinizi pişirmek için bir ocak, isterseniz çayınızı demleyebilirsiniz, isterseniz de üzerindeki saçla böyle kavurmalar yapabilirsiniz ya da başka yemekler. Gördüğünüz gibi böbreklerin yağı neredeyse hiç kalmadı. Hepsi eriyip etle birleşti. O çok güzel yağ tadını da etle karıştırdı.
Çok güzel kokuyor. Evet, soğanı da koyduk. Eğer etten önce soğanı koyarsanız, eti koyduğunuzda, eti pişirdiğinizde soğan bayağı yanmış olur. Soğanın o kadar pişmesini istemiyorum. Biraz karamelize olsa yeter. Etler de pişti zaten. Şimdi biraz da soğan pişince yemek hazır. İsterseniz buna soğan koymayabilirsiniz. Bazıları koymaz. Böyle sadece et olur. Sadece tuz ve karabiber atılır. Hatta karabiber bile atmayan var. Ama hani ben seviyorum soğanın tadını ya. Yakışıyor ete her zaman. Ete en çok yakıştırdığım 3 şey zaten. Tuz, karabiber ve soğan. Bazen sarımsak da ama şu an değil. Harika oldu. Keşke size kokuyu da çekebilsem. Teknoloji henüz buna izin vermiyor. Harika oldu arkadaşlar. Tam çocukluğumdaki gibi. Evet arkadaşlar, kampta sabah kahvaltısı ve öğle yemeği arası yemeğim söğüş ve et kavurma, kurban kavurma ya da. Şimdi afiyetle izninizle ben bunu yiyeceğim. Tekrar hepinize iyi bayramlar. Çok sağlam vuruş geldi yine. Evet, bir şey var mı? Ha, bir şey var. Evet, bir şey geliyor. Bakalım ne? Acele etmeden çekelim. Yine trakonya olmasın da. Yok. Sonunda çuprayı bulduk. Ve artık saat tam öğlen 12. Çuprayı aldık arkadaşlar. Tam öğle güneşinde. Hiç beklemiyordum, artık ümidi kesmiştim. Saat 12 ve çupramızı aldık. Arkadaşlar, içimden geldi. Alınabilir bir boy çupra aslında. Ama bugün bayram şerefine ben bunu salıyorum. Haydi. Gitti. İyi bayramlar olsun ona da. Şimdi arkadaşlar, melanurları tuttuğum takımı anlatıyorum size. Aslında benim en çok kullandığım takım askı takım dedikleri aslında, hani paternoster.
2 köstekli. Bir tane köstek böyle 1,5 metre yaklaşık hırsız gibi kurşunun hemen üstünde takılı. Bunu dip balıkları için atıyorum. Bir tane de makineden gelen ipin hemen altına bu şekilde yeşil, pembe, turuncu artık ne varsa ben yeşil kullandım. Yüzen boncukla attığım yine yaklaşık 1,5 metrelik ikinci takım. Bu da orta su ve yüzey balıkları için. Böyle yemden yaklaşık bir 10 santim yukarıda yüzen boncuğu bırakıyorsunuz. Bu boncuk bunu taktığınız yemin ağırlığına göre yukarıda tutuyor. Dipte yatmıyor. Yüzey balıkları da bunu çok seviyor. Turnuvalarda da bununla çok fazla melanur, çatal kuyruk, kefal tuttum. Hatta hani biraz yemi değiştirerek Çin kurdu, boru kurdu takarak zargana gibi balıklar da tuttum. Sevdiğim bir sistemdir. Eğer asansör takım tek köstek atarsanız o yüzey balıkları ve orta su balıklarını zor alırsınız ya da alamazsınız. Ama hani üşenmeyip bir takım yaptığınızda üste de böyle ikinci bir köstek koyduğunuzda mesela ben sadece askı takımla dip balıklarına çalışmış olsaydım kovadaki balıklardan hiçbirini alamazdım. Çünkü hepsi üst kösteğe geldi neredeyse. Melanur ve karagöz hepsi orta su üst köstekte yakalandı. Yani alternatifli takım atmanın faydası arkadaşlar. Hem bilmediğiniz meraları denemek için iyi hem de sizi boş döndürmez. Onun için ben böyle avlanmayı seviyorum. Ama bir merada zaten hedef balığım sadece takos çupralarsa mesela İzmir Körfezi'nde vesaire o zaman sonsuz gezer ya da asansör takım tek köstek atmayı tercih ediyorum. O size ne sağlıyor? Tek köstek olduğunda daha uzağa atıyorsunuz. Çünkü paraşüt etkisi azalıyor ama benim burada zaten daha uzağa atmak gibi bir niyetim yok. Çünkü daha uzakta yosun var. 100 metre civarına atsam yetiyor. O da zaten 2 kösteği çok rahat atıyorum. Bu gibi durumlarda tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir takım deneyeceğim. Burada görüyorsunuz bir köstek var. 1.0 Sesame Chiyunu iğne var. Şurada. Burada bağlı. Üstüne de aynı iğneden bir tane böyle boşta gezer olarak bırakıyorum. Şimdi bunun ikisine de tırnak yengeç takacağım. Takılmış halinde göstereceğim. Sonra da bunu sonsuz gezer ya da asansör takıma bağlayacağım. Yaklaşık 2 metre köstek. Biraz uzun bırakıyorum çünkü çupra bunu alırsa biraz oynasın ve gitsin istiyorum. Şimdi yengeçleri takayım, göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi 2 tane canlı yengeçimiz var. Bir tanesi böyle sonsuz gezerde. Bakın 2 tane. İkisi de canlı. Bak hareket ediyorlar. Bunun sadece alttakinin arka ayaklarını bağladım ama bu da canlı. Şu an ölü taklidi yapıyor ama canlı arkadaşlar. Şimdi bunu sonsuz gezer takıma takıp atacağım. Evet sevgili dostlar, saat 1'e geliyor. Artık oltaları topladım. Zaten Çin kurdu bile üzerinde 2 saattir duruyor. Hiçbir şey vurmamış. Hani artık akşam suyuna kadar olta atmanın çok anlamı yok. Ben de artık toplanıp eve gideceğim. Şimdi oltaları topladım. Kampı da toplayıp yola çıkacağım. Acele etmiyorum. Kampın keyfini çıkarıyorum. Evet dostlarım, harika bir kampın sonuna geldik. Size şöyle balıklar, bir melanur. 300 gram var bence. Bir tane daha. Bu ondan biraz büyük.
Bu biraz daha küçük. Böyle 250 gramlar falan. Yine bir tane 250 gramlar karagöz. Yaklaşık 1 kilodan biraz fazla balığım oldu. Allah bereket versin. Beni çok rahat doyurur. Çok fazla balıkla uğraşamadım. Çok iyi yemlerim yoktu. Bir de artık yazın hava çok sıcak oldu. Şu an mesela saat 1 civarı. Toplanırken zorlanıyorum, böyle inanılmaz sıcak. Yazın Allah bize kolaylık versin. Yazın olabildiğince gece avlanıp gündüz böyle bulduğumuz bir gölgede uyuyacağız galiba. Bir de arkadaşlar bakın, bu Çin kurdu ve Çin kurdunun kutusu. Bunu hepimiz kullanıyoruz. Çok popüler bir yem. Avantajları, dezavantajları olan bir yem. Benim sponsorum değil, ben de para verip alıyorum bu yemi. Zaman zaman kullanıyorum. Yazın avantajları da var. Hani daha uzun süre canlı kalıyor. Mesela 3-4 gün bir kampa geldiğinizde diğer yemler ilk gün mahvoluyor ama bunu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Verimliliği de meraya göre değişiyor. Bazen çok güzel iş yapıyor, bazen yapmıyor. Ama neyse, konumuz o değil. Bakın, ben de Çin kurdu kullanıyorum. Ama bütün avlarımdan sonra bu da çöp poşeti. Çöp poşetine atıp bunu en yakın konteynere kadar arabada taşıyorum. Gittiğim her merada istisnasız onlarca Çin kurdu kutusu buluyorum. Hani diğer çöplere diyoruz ki bir aydı, şişeydi, şuydu buydu, gelmişler günübirlikçi mangalcı rezil etmiş. Ya ona artık bir şey diyemiyoruz. Onları Allah'a havale ediyoruz. Ama bunu yapan, bu kutuyu bırakan bizim hobidaşımız. Sizlersiniz, beni izleyenlersiniz. Lütfen yapmayın. Hani ben bu meraya geldiğimde yerde zaten bir sürü çöpü temizliyorum. Bir de hobidaşlarımın çöpünü temizlemeyeyim lütfen. Bu özellikle Çin kurdu kutularını tekrar toplayın, çöpe atın, çöpte dönüştürülsün ve tekrar kullanırsın. Bu doğa, bu çevre, bu meralar hepimizin, çocuklarımıza kalacak. Lütfen iyi bakalım. Hobidaşlar olarak da özellikle Çin kurdu kutusu, mamun kutusu ve bu yemlerin kutuları çok belirgin. Gittiğim bütün meralarda bunları görüyorum. Lütfen atmayın. Lütfen temiz bırakalım çocuklarımıza, torunlarımıza bu doğayı. Evet dostlarım, bildiğiniz Aygaz'ın bilmediğiniz dünyasını size tanıtmaya çalıştığım Aygaz'la birlikte Ege Kamp Rotası serisinin ikincisini bitirmiş bulunuyorum. Kalp Koyu dediğimiz ya da Soğuk Su Plajı dediğimiz yerdeydim. Çok güzel bir kamp geçirdim. Yine güzel bir yemek yaptım, bayrama özel. Basit ama çok keyif aldım. Beni çocukluğuma götürdü. Bu seride 7 tane daha kampımız olacak. Yine balıklar tutacağız. Yine çok güzel koylara, deniz kenarlarına gideceğiz. Çok güzel yemekler yapacağız. İkincisi bitti. Diğerlerinde görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bütün yorumlara geri dönüyorum. Ben yoluma ve kamplara devam ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Tekrar iyi bayramlar.